Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî. Kalbinizi tamir etmeyi düşünüyorsanız, afaki ve enfüsi tefekkür ve zikirle olacaktır bu. Katiyen hatırdan çıkarmayınız. Yin müşkillerimizin, yin meselelerimizin halledilmesini düşünüyorsak, kendimizi aşma mecburiyetindeyiz. Ey iman edenler! Allah'ın dinine yardım ederseniz, ferden ve cemaaten onu yaşarsanız, yaşatırsanız, Allah size yardım edecektir. Allah'ın bu orduyu muvaffak eyle. Sen bu orduyu mağlup edersen yeryüzünde seni anacak kalmaz diyordu. Muhterem Müslümanlar, samimiyet, ihlas, hasbilik Allah nazarında çok mühim bir husustur. Cenab-ı Hak insanların amelleri için mizan ve terazi vaz ettiği zaman herhalde bunlara mukabil bir şey bulunamayacaktır mahşerde, mahkeme-i kübrada. Azı yığın şeylere mukabil gelecek ve ağır basacaktır. Gönlün imanla dolup taşması ve bunun insanda bir aşk, bir şevk, bir azim ruhu meydana getirmesi ve bu hasbilik uğrunda seve seve insan en mukaddes şey ne kadar her şeyini feda etme duygu ve düşüncesi içinde bulunması. Herhalde bunun için mizan ve terazi vaz edilemeyecektir. Cenab-ı Hak zat-ı üluhiyetiyle belki bu hareket, bu davranış ve bu anlayışa zat-ı üluhiyetiyle bizzat mukabele edecektir. Düşmüş, yıkılmış, çökmüş devirleri bu ruh ihya edecektir. Derbeder olmuş milletleri bu ruh ayağa kaldıracaktır. Zelilleri bu ruh aziz edecektir. Gönlü imanla dolu olan samimi insanın ruhu, hasbi insanın ruhu, yaptığı işlerin içine maddi manevi duygularıyla girmeyen insanın ruhu, maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunan insanın ruhu, dünyayı bir misafirhane bilen insanın ruhu, İktiza ettiği zaman seve seve cennetini feda etmeye dahi amade olan insanın ruhu ve her an dünyasına tekme vurup onu itebilecek durumda olan insanın ruhu, zelil milletleri aziz kılacak, başı yerde olanların başını kaldıracak, ayaklar altında paymalları başlara tac yapacaktır. İşte devri risalet fenahi. Nurlu, nurani bir cemaatin başında hüzme lahut aleminden aldığı nurlarla bir nezç meydana getiren, muhteşem bir binanın inşasıyla meşgul olan Resul-i Ekrem'in cemaati sallallahu aleyhi ve sellem. Tepeden tırnağa samimiyetin, hasbiliğin ifadesi içinde görünüz onları. Hicretin birkaçıncı senesi, şu Hubeyiplerin bir evvelki derste anlattığım veya bir iki evvelki derste arz ettiğim gibi Kurra'dan bir cemaatin şehadetine vesile olunan vakadan, Asım İbni Ebi Ahvel'in vakasından misal aktarmak suretiyle samimiyetin nezdü üluhiyetteki kıymet ve değerine dikkatinizi istirham edeceğim. Asım gelecek nesillerin arkasından gideceği insan, şairi şehirin adına nazmettiği şiirde belki o maksud idi, bilemiyoruz. Asım, cesur mu cesur, çevik çalak bir insan. Yasemenlikte geziyor gibi Bedir'de düşman saflarının içinde dolaşmıştı. Sağdan vurup soldan çıktığında sağından ve solundan yara almamıştı. Küfür dünyasının adeta gayızlarının hedefi haline gelmişti. Onun için diş bileyeni pek çoktu.
Bir-i Maune'de ele geçirdikleri bu kurbanı herhalde parça parça edeceklerdi. Züheyl kabilesi tarafından etrafının sarıldığını görünce ellerini açtı, şöyle yalvardı. Ya Rabbi, ben hayattayken temiz cesedime müşrikin elini vurdurmayacağım. Kılıcımı çekip hayatımı kontrol edebildiğim kadar kontrol edeceğim. Ötesinde sen bu eracifin elini benim tenime vurdurma diyordu Allah'ım. Asım bir şehit olarak akşama doğru düşüyordu. Ama cesedine el sürmek, başını kesmek için yanına gelenler kocaman af buyurun eşek arılarıyla mübarek cesedin sarıldığını görüyorlardı. El uzatan herkesin ağzı, burnu, gözü, kulağı, dudağı eşek arılarıyla doluyordu. Asım'a el uzatamıyorlardı. Akşama kadar el uzatamadılar. Hava kararıncaya kadar el uzatamadılar. Bana kafir eli değmesin, mabedimin göbeğine namahrem eli değmesin diyen şairi şehir gibi, sen anan şu cesedime benim namahrem eli değmesin demişti. Ve o eli değdirmeyecekti Allah Celle Celaluhu. Geceye doğru şiddetli bir yağmur yağıyor ve ceset gelen sellerin üzerinde bir meçhule doğru gidiyordu. Sahabi uzun zaman aradı, Asım'ın cesedini bulamadılar. Kim bilir melek nerede, hangi hareketiyle nasıl defnetti. Onu seller yıkamıştı. Kanına mütenahiliye ulaşmıştı. Meleğin eli üzerinde dönmüştü. Meleği alanın sakinleri gözyaşı dökmüştü. Asım korunmuştu. Himayeye giren Allah korur. Niçin korunmuştu? Samimiyetinin mükafatı olarak korunmuştu. Hasbiliğinin mükafatı olarak korunmuştu. Her şeyi feda etme havası içinde yaşadığı hayatına mükafat olarak korunmuştu. Her sahabe aynı ruh, aynı anlayış içindeydi. İntikal edin birkaç adım öteye. Bedir'e çıkın. Asım'ın da çala kılıç orada dönüp dolaştığı Bedir'e çıkın. Bedir'de dolaşın. Ashab-ı Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem civan mertliğine dikkat kesilin. Allah Resulü eşiru ileyye eyyuhel kavm diyor. Bana bir yol gösterin. Kervanı takip için çıktık. Karşımıza düşman çıkardı Allah. Bana bir yol gösterin, ne yapalım? Allah Resulü tayin etmişti yolunu. Cenab-ı Hak işaret buyurmuştu ona. Ama çıkacağı bir yolda ashabının kendisiyle beraber olmasını bekliyordu. Miktat atını ileriye sürdü, bir şeyler dedi. Sa'd ibn Ubade bir şeyler dedi. Dedikleri her şey orduları coşturmaya kafiydi. Değil orada 313 tane olmak, 13 tane dahi olsalardı, düşman saflarının bir tarafından vurup öbür tarafından çıkacaklardı. Sözün tatlısını Sa'd ibn Muaz söyledi. Şu meleklerin cenazesini teşhi ettikleri Hazreç kabilesinin efendisi. Efendimiz kendisine ayağa kalkanlara la tekumu kema tekumul acim. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi kalkmayın dediği halde Sa'd ibn Muaz'ın yanına gelen kimseler, Sa'd ibn Muaz onların yanına gelirken kumu ila seyyidikum buyurmuştu. Efendiniz ayağa kalkın. Kalkın ayağa, zira göklerde alkışlanan bir insandır. لَعَلَّكَ تَعْنِينَا ya Resulallah. Bizi kastediyorsun gibi geldi ya Resulallah. Bir sürü söz söyledi. Kandan irinden deryaları geçeceğini söyledi. Cemaatin Resul-i Ekrem'in yanından, arkasından ayrılmayacağını söyledi. Ve şöyle dedi. لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُوا İsrail. Benu İsrail'in peygamberlerine dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Onlar şöyle dediler. اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ. Sen ve Rabbin git savaş, biz burada oturuyoruz. Böyle demeyeceğiz. Biz şöyle diyoruz. اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ كَمَا قَالَ. Sen ve Rabbin nerede düşmanlarınıza karşı karşıyaysanız, sizinle beraberiz ya Resulallah. Sil hibale men şi'te, ikta hibale men şi'te, adi men şi'te ve salim men şi'te.
ve huz min envaline ma şi'te ve atina ma şi'te ve kema kal. Ağzın senin Kevser içsin Sadi var. İstediğine bizi düşman yap ya Resulallah. İstediğinle alakamızı kes ya Resulallah. İstediğinle bizi bağla ya Resulallah. İstediğinle sulh ilan et ya Resulallah. İstediğine karşı düşmanlık ilan et ya Resulallah. İstediğin kadar malımızı al ya Resulallah. İstediğin kadar bize ver ya Resulallah. İstediğini yap ya Resulallah. Gassal'in elinde meyyit gibiyiz ya Resulallah. Ağzın bal yesin büyük insan. Bense şu perişan halimle o büyüklük karşısında hacalet içindeyim. Bunu diyecek cemaati bulamadık. Ve bunu diyecek şekilde öne atılamadık. Resul-i Ekrem'in önünde o türlü civan mertlik ishar edemedik. Seyyidi ya Resulallah, Seyyidi ya Resulallah, büyük bir devre kaldık. Öyle bir devre kaldık ki Seyyidi, senin ümmetin olma halini kendimde hissedemiyor. Hicabından yerin dibine girmek istiyorum. Seyyidi sultanlık mülkünü gedadan esirgeme. Seyyidi başımızdan eksik olma. Seyyidi havanın bulandığı, ortalığın karardığı şu günlerde bizi bizimle baş başa bırakma. Seyyidi Medine'nin peçesini kaldır. Şu vatanın başörtüsünü başına koy. Vatanın ufkunda boy göster Seyyidi. Seyyidi tükenme durumuna geldik. Seyyidi etrafı yangın aldı. Seyyidi bizi bitirme. Seyyidi sen bize öğrettin. Sen bize öğrettin, bu ümmet biterse Allah'ın adını anacak kalmayacak. Seyyidi ya Resulallah bize şefaatçi ol. Muhterem Müslümanlar, muhterem Müslümanlar, hissimin bana bir inhiraf çizdirmesiyle, mevzumdan inhiraf çizmekle sağa sola gittiğimden ötürü Allah'a sığınıyorum. Allah beni cümleyle beraber af buyursun. Muhterem Müslümanlar, samimiyet ve ihlas bu kasvetli bulutları silecektir. Muhterem Müslümanlar, Leyli Yelda'yı ebedi bir gündüz haline samimiyet ve ihlas getirecektir. Muhterem Müslümanlar, rahatınızı feda etmeniz, gecenizden ve gündüzünüzden bir kısım saatleri Allah'ın adını yüceltme istikametinde kullanmanız, sizi zelil milletler arasında yaşamadan kurtaracak, göklerde yaşayanlar gibi aziz milletler seviyesine ulaştıracaktır. Allah'ın yolunda, menzilin neresinde düşerseniz düşünün, selamun aleyküm tıbtüm hitabını işiteceksiniz. Yedhulûne aleyküm min kulli bâb selamun aleyküm bimâ sebertum fe ni'me ukbeddâr. Akibet ve encamınızı Allah hayretsin. Yürüyeceğiniz, yaşayacağınız bu yolda omuzunuzda taşıdığınız Hazreti Resulullah'ın adını, Hazreti Muhammed'in adını şerefle taşımakla Allah sizi serfiraz kılsın. Of anacığım of. Ela inne ahsel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'anu festemû leh ve ansitû leallekum turhamun.